Burası kriminalhane. Bir sabah uyandınız. Oda tanıdık, yastık tanıdık. Ama aynaya baktığınızda o gözlerin size ait olmadığını hissediyorsunuz. Zihninizde fısıltılar var. Yabancı dillerde, yabancı aksanlarla. Masanızda hiç yazmadığınız notlar, gardırobunuzda hiç giymediğiniz kıyafetler. Ve son 3 gününüz. Koca bir kara delik. Peki ya bu bedenin içinde yalnızca siz değil, 24 farklı kişi daha yaşıyorsa? Bugün hukuk tarihinin bir kişiyi değil, bir insan zihninin sınırlarını yargıladığı davayı açıyoruz. William Stanley Milligan'ın, yani bilinen adıyla Billy Milligan'ın gerçek hikayesi. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa, abone olarak ve beğen tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Hazırsanız 1977 yılının Ekim ayına gidiyoruz. Ohio State Üniversitesi kampüsü için sıradan bir sonbahardı. Ancak bu huzur arka arkaya yaşanan 3 ağır suç vakasıyla bıçak gibi kesildi. 3 kişi silah zoruyla tehdit edilmiş, gasp edilmiş ve istismar mağduru olmuşlardı. Polis saldırganın profilini çıkardığında farklı kişiler mi acaba diye düşündü. Mağdurlardan biri failin aslında çok nazik davrandığını, hatta bir noktada kendisinden özür diler gibi göründüğünü söylüyordu. Diğeri ise failin bir çocuk gibi davrandığını aktarıyordu. Kimdi bu adam? Bir canavar mı yoksa şaşkın bir kurban mı? Tüm deliller ve parmak izleri polisi tek bir isme götürdü. Billy Milligan. Billy tutuklandığında karşısında soğukkanlı bir suçlu bekleyen dedektifler şaşkınlık içinde kaldılar. Ne olduğunu anlamayan, sürekli ağlayan bir gençle karşılaştılar. Sorgu odasında oturan Billy değildi, sanki bir başkasıydı. Billy'nin bedenini bir kostüm gibi giymişti. Sorgu ilerledikçe Billy'nin ses tonu, oturuşu, hatta bakışları saniyeler içinde değişmeye başladı. Bir an sert bir Doğu Avrupa aksanıyla konuşuyor, bir an sonra kusursuz bir İngiliz beyefendisine dönüşüyordu. İşte o an dedektifler sıradan bir suçluyla değil, insan zihninin en karanlık savunma mekanizmasıyla, yani parçalanmış bir zihinle karşı karşıya olduklarını anladılar. Peki bir insan zihni neden bu kadar çok parçaya bölünür? Cevap, Billy'nin çocukluğunun geçtiği o karanlık ve rutubetli evin içinde gizliydi. Billy, 1955 yılında doğduğunda zaten kırılgan bir dünyadaydı. Ama asıl yıkım annesinin üvey babası Chalmer Milligan'la evlenmesiyle başladı. Chalmer, dış dünyaya sıradan bir baba maskesi takarken evin içinde Billy'ye cehennemi yaşatıyordu. Uzmanlara göre küçük Billy, üvey babası tarafından sistematik biçimde ağır fiziksel ve psikolojik travmalara maruz bırakıldı. Bir çocuğun tek başına taşıyamayacağı yükler omuzlarına yüklendi. Bir çocuğun bu kadar ağır bir acıyı tek bir ruhla taşıması imkansızdı. Billy'nin zihni hayatta kalabilmek için dahice ama trajik bir çözüm buldu. Acıyı bölüştürmek. Dayak yerken acıyı hisseden Billy olmasın diye David ortaya çıktı. Dış dünyadaki tehlikeleri göğüslemek için Reagan doğdu. Entelektüel karmaşayı çözmek için Arthur sahneye çıktı. Billy artık tek bir kişi değildi. O, Chalmer'ın yarattığı karanlığa karşı örülmüş 24 kişilik bir savunma kalesiydi. Psikoloji literatüründe disosiyatif kimlik bozukluğu olarak bilinen bu durum Billy'nin kaçış biletiydi. Ama bu bilet ona kendi hayatının dışına atan bir yolculuğun başlangıcı olacaktı. Uzmanların metaforuna göre Billy'nin zihnini devasa, karanlık bir tiyatro salonu gibi düşünün. Salonun ortasında tek parlak bir spot ışığı var. Etrafta ise 24 karakter. Karanlığın içinde sandalyelerle oturmuş, sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Işığın altına kim geçerse o bedenin kontrolünü ele alıyor. O konuşuyor, o nefes alıyor. Diğerleri ise o an ne yapıldığını görmüyor ve duymuyor. Billy, yani asıl Billy, genellikle bu odanın en arka sırasında derin bir uykuda tutuluyor. Çünkü uyandığında yaşadığı dehşeti kaldıramıyordu.
Tabii ki bu kaosun bir yöneticisi vardı. İşte burada karşımıza Arthur çıkıyor. Arthur 22 yaşında, gözlüklü, İngiliz aksanlı ve inanılmaz zeki bir karakter. Zihindeki hiyerarşiyi o kurmuştu. Kimin ışığa çıkacağına, kimin uyutulacağına o karar veriyordu. Arthur'un sağ kolu ise Regan'dı. Yugoslav asıllı bir nefret koruyucusu. Karate ustasıydı. İnanılmaz güçlüydü ve sadece tehlike anlarında ışığa çıkardı. Ancak bu ikilinin bile kontrol edemediği karakterler vardı. Adalana gibi. Adalana 19 yaşında, yalnızlığa mahkum, sevilmek isteyen biriydi. Kampüste olayların gerçekleştiren kişi de oydu. Adalana sadece birine dokunmak, fiziksel bir yakınlık kurmak istemişti. Ama bu masum görünen sevgi açlığı, zihnin kontrolünü ele geçirmesiyle bir felakete dönüştü. Zihin içindeki tiyatro salonu her zaman huzurlu değildi. Arthur'un kurallarına uymayanlar vardı. Onlara istenmeyenler deniyordu. Örneğin Philip, New Yorklu kaba bir hırsızdı. Kevin, planlar yapan bir karanlık figürdü. April, sadece intikam almak isteyen öfkeli bir genç kızdı. Arthur bu 13 karakterin ışığa çıkmasını yasaklamıştı. Onlar Billy'nin zihninin bodrum katına kilitlenmiş, öfke biriktiren gölgelerdi. Bir de Danny vardı. Sadece toprak boyamaktan hoşlanan 14 yaşında korkak bir çocuk. Ya da Kristin, Billy'nin küçük yaşlardaki halini temsil eden minik bir kız çocuğu. Billy'nin bedeninde küçük bir çocuğun sesini duymak, o dönemin doktorları için en sarsıcı deneyimlerden biriydi. Bu karakterlerin her biri farklı yeteneklere sahipti. Alan harika portreler çizerken Regan sadece manzara resimleri yapıyordu. Aynı bedenden çıkan bu farklı sanatsal yetenekler Billy'nin rol yapmadığının en büyük kanıtı olarak sunulacaktı. Ama mahkeme salonu bu kadar kolay ikna olacak mıydı? Mahkeme süreci başladığında Amerika nefesini tutmuştu. Savunma makamı Billy Milligan suçsuz. Çünkü suçları işleyen kişilik Billy'nin kontrolünde değildi tezini ileri sürdü. Bu hukuk tarihinde bir ilkti. Eğer bir beden içinde birden fazla bilinç varsa hangi bilinci cezalandıracaktınız? Regan'ın eylemlerinin bedelini küçük Kristin'e mi ödetmeliydi? Doktorlar aylarca Billy'yi inceledi. Farklı kişilikler ışığa çıktığında beyin dalgaları bambaşka grafikler çiziyordu. Sonuç Billy Milligan, disosyatif kimlik bozukluğu nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur kararıyla beraat etti ve psikiyatrik bir hastaneye yatırıldı. Halk öfkeliydi. Bu adam bir dahi narsist, bizi manipüle ediyor sesleri yükseliyordu. Gerçekten de Billy bazı anlarda o kadar ikna ediciydi ki insanların onun bir kurban mı yoksa bir kukla ustası mı olduğuna karar vermesi imkansızdı. Billy'nin hikayesi hastanede bitmedi. 1986 yılında tedavi gördüğü merkezden firar etti ve başka bir eyalete, Washington'a giderek kendine Christopher Carr ismini vererek yeni bir hayat kurdu. Bu dönemde birlikte yaşadığı bir kişi bir gün aniden ortadan kayboldu. Yakınında bulunan bazı eşyalar pek çok soruyu beraberinde getirdi ama olaylar hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. Halkın kaygıları giderek büyüyordu. Billy yakalandığında hiçbir şey hatırlamadığını söylüyordu. Bu gizem Billy'nin hayatı boyunca peşini bırakmadı. 1990'ların başında serbest bırakıldığında o artık bir suçlu değil, bir popüler kültür ikonuydu. Ama içindeki 24 ses asla susmadı. Tedavi sürecinin en önemli figürü 24. kişilik olan öğretmendi. O, diğer 23 kişiliğin tüm anılarına sahip olan, onları birleştirilebilen tek bütünleşik karakterdi. Billy'nin tüm hikayesini doktorlara anlatan, parçaları birleştiren oydu. Öğretmen Billy'nin zihninin mimarıydı. Eğer o olmasaydı, bugün bu hikayeyi bu kadar detaylı bilemeyecektik. Billy, 2014 yılında bir kanser hastanesinde sessizce hayata gözlerini yumdu. Ama bıraktığı miras, sinema ve edebiyat dünyasını kökünden sarstı. Daniel Kayse'ın yazdığı Billy Milligan Zihinleri kitabı, bu türün kutsal kitabı ilan edildi. Meşhur Split filmi doğrudan Billy'den esinlenmişti.
Tom Holland'ın başrolünde olduğu The Crowded Room dizisi, Billy'nin o kalabalık zihnini ekranlara taşıdı. Netflix'in 4 bölümlük belgeseli o tozlu arşivleri tekrar açtı. Peki, Billy'nin yaşadıkları çocukluğunda parçalanmış bir ruhun hayatta kalma çabası mıydı? Yoksa narsist bir dehanın adalete attığı en büyük tokat mıydı? Belki de her ikisi birden. İnsan zihni en büyük koruyucumuz olduğu kadar en korkunç zindanımız da olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.